Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni dop dolu bir konuyla karşınızdayım. Bugün aslında gerçekten en çok merak ettiğiniz şeylerden olduğunu düşündüğüm bir konuyu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz üzere birçok evim şirketi var. İşte bankalar gibi işte finansman sağlayan evim şirketleri. Bu evim şirketleri aslında nasıl para kazanıyor? Evim şirketleri finansmanı nasıl sağlıyor? İşte insanlara parayı dağıttıktan sonra bu parayı nasıl kazanıyor? Biraz bunun matematiğini anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce bir noktayı sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu hesaplamaları tamamen yapay zekaya yaptırdım. Dolayısıyla hesaplarda yanlışlık olabilir arkadaşlar. Ama ben göz kararı şöyle baktım, genel olarak doğru gibi geldi. O nedenle bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Yanlışsa da lütfen yorumlara belirtin arkadaşlar. 100 kişi bir altın günü gibi bir konsept oluşturuyor. Ve 100 kişilik bir grup oluşuyor. Bu 100 kişi hesaplarda bir şaşma olmasın diye hepsi 1.2 milyon TL'lik bir finansmana anlaşıyorlar evim şirketleriyle. İlk başta arkadaşlar şirketle anlaştıktan sonra şirkete bir organizasyon ücreti ödüyorsunuz. Bu organizasyon ücretleri de ortalama %10 dolaylarında oluyor. Ve bu %10 dolaylarında olan organizasyon ücreti de 1 milyon 200 bin lira için kişi başı 120 bin lira olduğunu hesapladım. Ve bu 100 kişi de bu 120 bin lirayı şirkete veriyor. Ondan sonra finansman modelimiz 1.2 milyon TL olduğu için ve maksimum ödeme süresinde 60 ay olduğu için herkes ayda 20'şer bin lira bir ödeme yapıyor şirkete. Ve şirket şunu vaat ediyor. Diyor ki her ay bir kişiye çekilişle ev vereceğim. Yani ev vereceğim derken o hani anlaştığımız finansman miktarını verecek. Yani her ay bir kişiye 1.2 milyon TL para verecek şirket. Ve bu 36. aya kadar devam edecek. Yani ne demek oluyor? Birinci ay 1.2 milyon TL'ye A kişisine, 1.2 milyon TL ikinci ay B kişisine, İşte 3. ay yine 1.2 milyon TL'yi işte D kişisine verecek. Burayı anladık ve bu 36 aya kadar devam edecek. Şirket ama şunu vaat ediyor. Diyor ki 36. aya kadar sana bu kurada herhangi bir şey çıkmadıysa, yani 1.2 milyon TL'ni alamadıysan 37. ayda ben senin 1.2 milyon TL'ni vermeyi taahhüt ediyorum. Yani ilk 36 ayda kurada şanslıysan 37. ayda buradan kesin alacaksın paranı. Yani yaklaşık 3 sene sonra kesin olarak parana kavuşmuş olacaksın. Ve siz de zaten hani katılmanızın ana sebeplerinden birisi işte 1. 2. 3. ayda 4. ayda kurayla çıkarsa o 1.2 milyon TL ve buradan güzel bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Ha çıkmazsa o zamanki duruma hesaplama yaptıktan sonra bakacağız arkadaşlar. Şimdi sistemi kısaca anlamış olduk. Şöyle kısaca bir özetleyeyim. 100 kişilik bu grup. Herkes 1.2 milyon liralık bir sisteme giriş yaptı. Ve her ay kurayla bir kişiye 1.2 milyon TL veriyorlar. Ve 37. ayda tamamına 1.2 milyon TL veriliyor. Ve 60. ayda ise tüm ödemeler bitmiş oluyor ve sistem artık bitmiş oluyor, kendisini kapatıyor. Yani altın günü sona ermiş oluyor. Hesaplamalara geçelim. Önce arkadaşlar ben şunu düşündüm. Bu şirket şimdi aldığı parayı kendi şirketleri bünyesinde de işletebiliyor. Ya da kendi şirketleri bünyesinde işletmediğini ortalama %40'lık bir getiriyle kira sertifikasına koyduğunu düşünüyorum. Kendi şirketlerinde belki gayrimenkul yapacaklar, üretecekler ve satacaklar. Kar oranı belki %50, %60 olabilir. Daha da arttırabilirler. Şimdi %40 kar oranıyla bu şirket çalışmaya başladığını varsayalım. Şimdi siz öncelikle 12 milyon TL'yi aldınız, şirkete teslim ettiniz. Ve bu 12 milyon TL %40 oranında yıllık olarak değerlenecek. Ve 3 sene boyunca bu 12 milyon TL'nin %40 oranında değerlendiğini düşünelim arkadaşlar. Ve bu değerlenme tabii ki bileşik değerlenme. Yani arttıkça daha çok onun üzerinden. Yani 12 milyon TL
arttıkça arttığı miktar üzerinden bir %40 daha işlediğini varsayıyorum. Yapay zekanın hesaplamasına göre 12 milyon TL %40 getiriyle 32.93 milyon TL eder. Şimdi 32.93 milyon TL'yi buradan cebimize koyduk. Diğer hesaplamaya geçelim. Şimdi 100 kişi her ay 20.000 TL para veriyor şirkete ve ortalama şirketin kasasına 2 milyon TL her ay para giriyor. Peki şirketin kasasından çıkan para ne? Her ay çekilişle bir kişiye 1.2 milyon TL vermek. Dolayısıyla 2 milyon TL'den 1.2 milyon TL çıktığında her ay şirket kasasına 800.000 TL para koyuyor. Yani 800.000 TL yine yıllık bazda %40 nemalandığında yani aylık %3.33 gibi bir rakama tekabül ediyor. Ve bu şekilde birinci ay devam ediyor. 800.000 lira nemalanıyor. İkinci ay gelen para yine toplu olarak yine nemalanıyor. Üçüncü ay 800.000 geliyor. Yine toplu olarak nemalanıyor. Ve bu böyle 36 aya kadar devam ediyor arkadaşlar. Yapay zekanın hesaplamasına göre arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum, yapay zekanın hesaplamasına göre. Çünkü bazen rakamlarda belli bir yerden sonra kopukluk olabiliyor ve yanlışlık olabiliyor. 790.400 TL oluyor arkadaşlar. 57.790.400 TL şirket buradan 800.000 TL'lerden yıllık %40 oranında aylık %3.33 nemalanırsa kira sertifikaları yatırımı neticesinde, faiz değil arkadaşlar, onu belirteyim. Kira sertifikası yatırımı neticesinde şirketin kasasına 57.790.400 TL para geçiyor. Şimdi önceki hesapladığımız rakam vardı. O rakamla bu rakamı toplayalım arkadaşlar. 57.790.000 ile 32.930.000 lirayı topladığımda 90.720.000 TL bir para ediyor arkadaşlar. Şimdi en önemli noktaya gelelim. 37. ayda şirket geri kalan 64 kişiye bir ödeme yapacak. Yüklü bir ödeme yapacak. Yani ne demek? 64 kişiye 1.2 milyon TL'lik bir ödeme yapıyor. 90.720.000 TL'den 64 çarpı 1.2 milyon TL olan 76.8 milyon TL'ye çıkarttığımızda 13.920.000 TL para kalıyor. Ve kasamız şu an 13.920.000 TL. Yani şirket aslında sıfıra geldi ve sıfırın üstüne 13.920.000 TL kâra geçti. Ama bunun içinde kesinlikle arkadaşlar şube giderleri yok. Personel giderleri yok. İşte reklam giderleri yok. Hiçbirisi yok. 37. aydan itibaren artık 2 milyon TL kasasına koymaya başlıyor. Önceden 1.2 milyon TL her ay gider vardı. 2 milyon TL gelir vardı. Yani 800.000 TL para artırıyordu. Şimdi artık arttırdığı para 2 milyon TL'ye çıktı. Bu da demek oluyor ki 37. aydan 60. aya kadar şirket artık kasasına 2 milyon TL koyacak demek. Ve bu parayı da yine %40 oranında nemalandırıyoruz. Kira sertifikasına yatırdığını varsayıyoruz. Bu hesap sonucunda 24 aylık bir hesaplama yaptığımızda 2 milyon TL'yi her ay 3,33 ile kira sertifikasından dolayı nemalandırdığımızda, katılım kira sertifikasından dolayı 77.210.000 TL para ediyor arkadaşlar. Tabii ki yine yapay zeka hesaplamasıyla buldum bunu. Yani bireysel olarak hesaplamam çok mümkün gözükmüyor. Peki şimdi yapacağımız şey kasada önceden olan 13.920.000 TL ile 77.210.000 TL'yi toplamak. Toplam 91.130.000 TL para ediyor arkadaşlar. Yani 120 milyon TL'lik bir sistem kurduğumuz zaman ortalama arkadaşlar 91.130.000 TL civarında bir brüt kar var. Bu hesaplama yapay zeka tarafından %40 ile kira sertifikasına yatırılmış para ile nemalandırılarak hesaplanmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu hesapta hata olma ihtimali vardır. Onu özellikle tekrar belirtiyorum. Bu rakam söylediğim gibi brüt olarak hesaplanan rakamdır. Dolayısıyla net olarak hesapladığınızda bu rakam çok daha düşük seviyelere düşecektir. Çünkü evim şirketlerinin bir sürü şubeleri var. Ve bu bir sürü şubelerinde çalışan
yüzlerce, binlerce insan var. Bu insanların hepsi maaş alıyorlar. Ve bu insanlar sisteme insanlar yine dahil ettikçe işte şirketlerinden kendi sözleşmelerine göre anlaşmalar, primler alabiliyorlar. Haliyle bu rakam şube finansman giderlerine, personel giderlerine vesaire diğer giderleri hesapladığımızda çok daha düşecektir. Burada söylemek istediğim önemli noktalardan birisi de %40 ile hesaplanan bu rakam arkadaşlar. Eğer ki Türkiye'deki enflasyon %50 olursa çok daha farklı seviyelerde çıkabiliyor. Bu hesapladığım %40 enflasyona göre hesaplamam. %50 enflasyona göre hesapladığımda bu rakam artacak. Çünkü evim şirketlerinin kar etme yani para kazanması için enflasyonun daha yüksek seviyelerde olması gerekir. Ki bu şekilde daha fazla para kazanabilirler. Eğer ki enflasyon tam tersine %20 seviyelerine düşerse evim şirketleri daha da az kazanacaktır. Belki de bu giderleri bile çıkaramayacak seviyeye gelebilecektir. Ama şu anki kar durumları bana kalırsa oldukça iyi gibi duruyor. Tabii ki şirket finansman giderlerini bilmediğim için. Peki karlı mı diye soracak olursanız arkadaşlar önce kanala abone olun ve beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü başka bir videoda onu sizlere anlatacağım. Öncelikle bu videoyu burada noktalayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.